Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda prenses elbise yapımı anlatıyorum. Çok şık bir elbise. Kolları prenses kol veya karpuz kol diyebiliriz. Alt kısmı da bu şekilde. Çok güzel bir elbise modeli. Modelimizin arkası da böyle. Çok sevimli bir model. Modelin bir diğer özelliği, hiç ipimizi kesmeden tamamını bitiriyoruz. Modelimize 2 yumak ip temin ederek başlıyoruz. Bir yumak bittikten sonra ikinci yumaktan çok az kullanıyoruz. 2 adet de düğme gerekli. Modelin sayıları da 1 yaşa uygun. Şiş numaramız 3,5, tığ numaramız ise 3. Modele yaka kısmından başlıyoruz. Artırmalar ile robamızı tamamladıktan sonra beden kısmına geçiyoruz. Ve etek ucunda da karnabahar modelini kullanıyoruz. Ve modelimizi tamamlamış oluyoruz. Diğer yaşlara uygulamak istersek ayrımlara 4'er ilmek ekleyebiliriz her yaş için. Roba artırmasında 4 haroşa çizgisi daha fazla yapabiliriz. Yine beden kısmını da düz örgü kısmını 6 sıra uzatabiliriz. Diğer kısım sabit kalabilir. Bu şekilde veya çocuğumuzun ölçüsünü alırız. O şekilde uzunluk ölçüsünü ayarlayabiliriz. Yapımına geçmeden önce sizlerden ricam videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeniz. Model ile ilgili yorumlarınızı da yorum kısmına bırakmanız, emoji dahi olsa destek amaçlı yorum bırakmanız. Bu şekilde daha çok kişiye ulaşabilir ve emeğimin karşılığını alabilirim. Kanalıma destek veren herkese teşekkür ederim. Modelimizin ölçülerine geçelim. Modelimizin 1 yaş ölçüleri: yaka 12 santim, roba 24 santim, etek kısmının genişliği 35 santim. Şöyle düzelteyim. Elbisenin uzunluğu da 35 santim. Modelimize başlayalım. Kullandığım ip Alize Cotton Gold. Renk numarası da 67. Şiş numaram ise 3,5. Modele 78 ilmek atarak başlıyoruz. Atmış olduğum 78 ilmeği 3 haroşa sırası örüyoruz. İlmeklerimizi haroşa örelim. İlk sırayı tamamladım. Ön yüze geçtim. İlk haroşa çizgim de oluştu. Sıra başlarında her zaman ipimi arkaya atıyorum ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum haroşa örgüde. Şimdi ikinci sıramızı örüyoruz. Toplamda 5 sıra ördüğümüzde 3 haroşa çizgisi oluşuyor. Bu şekilde haroşa örerek 5 sırayı tamamlayalım. 3 haroşa çizgisini tamamladım. Şimdi ayrımlara geçiyoruz.
İlk önce arka ayrım ile başlıyoruz. Baştaki ilmeğimi de sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ilmeğimi haroşa ördüm. Bir artırıyorum. Bir artırma ilmeğimi ördüm ve diğer yanından artırdım. Her ön yüzde bu ilmeğin sağından ve solundan bu şekilde artırmamızı yapıyoruz. Kol ayrımı için 10 ilmek örüyoruz. Burada artırmalarımız olacak. Başlayalım. Bu kısımda artırdığım için hemen direkt birinci ilmekle başlıyorum. 1 artırdım. 2 artırdım. 3 artırdım. 4 artırdım. 5 artırdım. 6 artırdım. 7 artırdım. 8 artırdım. 9 artırdım ve 10. ilmeğimi ördüm. Bu şekilde burada bir artış sağladık. Kol kısmındaki karpuz kol formunu vermek için. Şimdi artırma ilmeğime sıra geldi. Onun öncesinde artırıyorum. Artırma ilmeğimi örüyorum ve artırıyorum. Dilerseniz bu artırma ilmeklerine işaret takabilirsiniz. Şimdi ön ayrıma geçtim. Ön ayrım için 24 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 ilmekte ön ayrım için ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Bir artırma ilmeğimi ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Şimdi yine kol kısmındaki artırmaya geliyoruz. 10 ilmek üzerinden kol ayrımını örüyoruz. Birinci ilmeğimi ördüm. 1 artırdım. 2 artırdım. 3 artırdım. 4 artırdım. 5 artırdım. 6 artırdım. 7 artırdım. 8 artırdım. 9 artırdım. Ve son olarak 10. ilmeğimi ördüm. Kol kısmı da tamamlandı. Şimdi artırma kısmını yapıyorum. Yine artırmamı yaptım. Bir ilmek ördüm ve tekrar artırmamı yaptım. Son olarak şişte 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 15 ilmek kaldı. Bunları da haroşa örüyorum. Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. Şimdi bir doluyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm ve kalan 2 ilmeği de örüp sırayı tamamlıyorum. Burada ilk iliğimi de açmış oluyorum. Bu şekilde ayrım sırasını tamamlamış olduk. Modelimize şu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Arka ayrımlar ve ön ayrım ön yüzde de arka yüzde de haroşa örülüyor. Sadece kol ayrımındaki ilmeklerimiz ön yüzde düz, arka yüzde de ters örülüyor. Üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ilmeğimi haroşa ördüm.
Burada artırma kısmımız vardı. Artırma ilmeğinin sağından ve solundan artırmıştık. Haroşa kısma kalan taraftaki ilmeği haroşa örüyorum. Artırma ilmeğim düz ön yüzde, arka yüzde de ters örgü. Kol ayrımındaki ilmeklere taraf olan artırmış olduğum ilmeği de ters örüyorum. Yani bu tarafa kalan artırdığım ilmeği haroşa, kol kısmına kalan ilmeğim de ters örgü arka yüzde. Artırdığımız ilmekleri de şu şekilde yandan çapraz şişimi geçirdim ve ters ördüm. Diğer ilmeklerim de aynı şekilde devam ediyorum. Kol ayrımındaki ilmeklerim bitene kadar. Evet, artırma ilmeğime de gelmişim. Kola taraf olan ilmeğimi ters ördüm. Bu artırma ilmeğim. Artırma ilmeğini ters örüyorum. Haroşa kısma kalan ilmeği de bu şekilde bu tarafa doğru, sağa doğru haroşa örerek örmüş oldum. Ön ayrımdaki ilmeklerimi de haroşa örüyorum. 24 ilmeği artırma ilmeğini de kattık. 25. Evet, diğer artırdığım kısma geldim. Şimdi bu tarafta da artırmış olduğum ilmeği haroşa örüyorum ve ön ayrımda 26 haroşa ilmeğim var. Artırma ilmeğini de ters ördüm. Kol ayrımına geçtim. Kol ayrımına taraf olan artırmış olduğum ilmeği ters örüyorum ve kol ayrımındaki tüm ilmekleri de ters örüyorum. Ters örerken artırmış olduğumuz ilmekleri bu şekilde sola doğru şişimizi geçiriyoruz. Çapraz bir şekilde alıyoruz. Artırma kısmına geldim. Artırmış olduğum ilmeği ters ördüm. Artırma ilmeğini ters ördüm. Diğer tarafta haroşa kısma kalan taraftaki ilmeğimi de bu şekilde çapraz sağa doğru geçirerek haroşa ördüm. Ben haroşayı hep düzden örerek haroşa örgümü oluşturuyorum. Ön yüze geçtim. İlmeklerimi örerek artırma kısmına geliyorum. ...16 ilmeğimi ördüm. Haroşa artırma ilmeğime geldim. Gördüğünüz gibi artırma ilmeğimiz düz. Sağından artırdım. Artırma ilmeğimi örüyorum. Solundan artırdım. Kol kısmına geçtim. Kol kısmında yine bir artırmamız olacak. Bu sırada bu son artırmamız, artık bu kısımda artırma yapmayacağız. Sadece artırma ilmeklerimizi kullanarak robamızı büyüteceğiz. İlk ilmeğimi ördüm. Tekrar artırdım. Yine bir ör, bir artır
tekniğini kullanarak örüyoruz. Ve kol kısmı tamamlanıyor. Bir iki ilmeğim daha kalmış. Bunları da örüyorum. Yine artırıyorum. Ve son artırmam. Kol kısmı bu şekilde tamamlandı. Evet, artırma kısmına geldim. Artırmamı yapıyorum. Artırma ilmeğini düz ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Şimdi ön ayrımdaki haroşa ilmeklerimi örüyorum. 26 haroşa ilmeğim var ön ayrımda. Artırma kısmına geldim. Artırmamı yapıyorum. Artırma ilmeğini ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Kol kısmına geçtim. Yine bir ör, bir artır yapıyoruz. Ve son artırmam. Artırma kısmına geldim. Artırmamı yaptım. Artırma ilmeğini ördüm ve diğer tarafından artırdım. Arka ayrımdaki haroşa ilmeklerimi örüyorum. Arka yüze geçtim. Kol kısmına kadar olan ayrım ilmeklerimi haroşa örüyorum. Dolayarak artırdığım ilmeği de yine haroşa ördüm. Artırma ilmeğim ters örgü ve kol ayrımındaki ilmeklerde ters örgü. Kol ayrımındaki 43 ilmeği bu şekilde ters örgü yaptım ve artırma ilmeğine geldim. Artırma ilmeğindeki artırdığım ilmeği de ters örerek
bu ayrıma kattım. Artırma ilmeğini örüyorum. Haroşa kısmı olan taraftaki ilmeğimi de haroşa ördüm. Ön ayrımdaki ilmeklerim haroşa. Ön yüzde artırdığımız için bu kez ön ayrımda 28 ilmeği haroşa örüyoruz. Artırmış olduğum ilmeği de bu şekilde haroşa ördüm. Artırma ilmeğim ters. Kol ayrımına olan taraftaki artırdığım ilmek de ters örgü ve kol ayrımındaki ilmeklerim de ters örgü. Kol ayrımındaki ilmeklerimi ters ördüm. Artırdığım kısma geldim. Artırmış olduğum ilmeği de ters ördüm. Artırma ilmeği de ters. Ve diğer tarafındaki ilmek haroşa arka ayrımı örüp arka yüzü tamamlıyorum. Artık kol kısmının ilmeklerin tümünde bir artırma uygulamıyoruz. Sadece bu başta ve sonda birer artırma ilmeğinin sağından ve solundan artırarak robamızı büyüteceğiz. Bir kez daha birlikte örelim. Artırma kısmına geliyorum. Artırma ilmeğine geldim. Artırmamı yapıyorum. Bir artırma ilmeğimi ördüm düz. Tekrar artırmamı yaptım ve kol ayrımındaki ilmeklerimi düz örüyorum. Artırma ilmeğine geldim. Tekrar artırmamı yapıyorum. Artırma ilmeğimi düz ördüm. Diğer yanından artırdım. Ön ayrımdaki ilmeklerimi haroşa örüyorum. Artırma ilmeğine geldim yine. Artırmamı yapıyorum. Düz ördüm artırma ilmeğimi ve diğer yanından artırdım. Kol ayrımındaki ilmeklerim düz. Dördüncü artırma kısmına geldim. Artırmamı yapıyorum. Artırma ilmeğini ördüm ve tekrar artırdım. Arka ayrımdaki ilmeklerimi haroşa örerek sırayı tamamlıyorum. Bu kısımları biraz hızlı geçtim video uzamaması için. Modelimiz şu şekilde devam ediyor. Arka yüze geçtiğimizde bu kısımdaki arka ayrımdaki ilmeklerimizi haroşa örerek devam ediyoruz artırma kısmına kadar. Artırma kısmında artırmış olduğumuz bu bir ilmeği haroşa kısma taraf olan ilmeği haroşa örüyoruz. Artırma ilmeğimiz ters örgü. Kol ayrımına kalan artırmış olduğumuz ilmek ise ters örgü yapılıyor. Ve kol ayrımındaki ilmeklerimiz de ters örgü. Yine bu kısımda artırdığımız kısımda ise kol tarafına kalan artırma ilmeği ters örgü, artırma ilmeğimiz ters örgü, diğer tarafta artırmış olduğumuz ilmek de haroşa. Bu şekilde arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtiğimizde ise yine artırma ilmeğinin her iki tarafından artırarak kol ayrımındaki ilmeklerimiz düz, ön ve arka ayrımlardaki ilmekler haroşa örerek robamızı büyütelim, devam edelim. Roba artırmasını tamamladım. Başlangıçtan itibaren kaç haroşa çizgisi örmüşüm birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 3 haroşa çizgimiz başlangıçta vardı. Artırma kısmında 17 haroşa çizgisi örmüşüz. Yani 17 defa artırma yapmışız. Şu kısımdan da sayabiliriz. Bu 3 haroşa çizgisi haricinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En son sırayı arka yüzde örüp ön yüze geçtim. 14 haroşa çizgisi olunca da ikinci iliğimi açtım. Şimdi kolları örüp sonrasında beden kısmına geçiyoruz. Haroşayı örüp kol kısmına gelelim. Artırma ilmeğimizi örüyoruz ve arka ayrımda bırakıyoruz. Her iki taraftaki artırma ilmeğini kol altı birleştirmesinde kullanacağız. Şimdi koldaki ilmeklerimizi sadece örerek devam edelim. Diğer artırma kısmına kadar. Artırma kısmındayım. Bu artırma ilmeğini de ön ayrıma bıraktım. Buradan dönüyorum. Kol kısmındaki ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Arka yüz ördüm artırma ilmeğine kadar. Şimdi buradan devam edeceğim. Öreceğimiz bu sırada bağcık için ajur delikleri oluşturmamız gerekli. O sırayı yapıyoruz. Baştaki ilmeğimi aldım. 1, 2, 3 ilmek ördüm. 1 doluyorum. Ardından 1 kesiyorum. Yani arada 2 ilmek örüyoruz. 1 dola, 1 kez, 2 ilmek ör. 1 dola, 1 kez, 2 ilmek ör şeklinde devam edelim. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. Bunları da örüyorum. Başta yapmış olduğumuz gibi ve bu kısımdan arka yüze dönüyorum. Arka yüzde tüm ilmeklerimizi haroşa örmeye başlıyoruz. Baştaki ilmeğimi aldım. Düz örerek haroşamı oluşturuyorum. Arka yüzdeki sırayı tamamladım. Şimdi buradan örgümü yine çeviriyorum. Ön yüzde ve arka yüzde haroşa örerek toplamda 3 haroşa çizgisine kol kısmını tamamlayalım. 3 haroşa çizgisine tamamladım kol kısmındaki ilmekleri. Kapatmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi aldım. Bir sonrakini ördüm ve bir öncekini üzerinden atlatarak kapattım. İlmeklerimizi kapatalım. İlmeklerimi kapattım. Şimdi son ilmeğim kaldı. Şimdi burada dikiş kullanmadan burayı da ipimizi kesmeden tığ ile birleştirip örgümüze devam ediyoruz. Şişteki son kalan ilmeğimi alıyorum. Arka yüzden birleştirmemizi yapıyoruz. Bu uçta ilmek kısmına tığımı geçirdim. Biraz daha yaklaştırdım. İlmeğimi aldım ve tığdaki ilmekten geçirdim. Şöyle bir zincir ile burayı sıkıladım. Ardından şu kenar kısımdan ilmeklerden tığımı geçiriyorum. Ve karşı tarafında aynı şekilde. İkisinden ilmeğimi çıkardım ve tığdaki ilmekten geçirdim. Bu haroşa kenarların ilmeklerini ilk önce karşılıklı alıyorum. İkisini birlikte ördüm ve tığdaki ilmekten geçirdim.
Şimdi bu kısma geçtim. Burada da yine aynı şekilde kenar ilmeğine karşılıklı batıyorum. İlmeğimi alıp tığdaki ilmekten geçiriyorum. Ve tığdaki ilmekten bu şekilde çıkarmış oldum. Bu ilmeği şimdi şişime bu şekilde alıyorum. Evet, burada bir kesme işlemimiz olacak. Onu yapalım ve devam edelim. Bu diğer taraftaki artırma ilmeğini tekrar bu şişe alıyorum. Bu kısımdan kalan ortadaki ilmek, diğer artırma ilmeği ve bu taraftaki artırma ilmeğini üçünü birlikte örerek bu kısmı toparlamış oldum. Ön ayrımdan devam ediyorum. Kolumuz bu şekilde birleşerek düzgün bir görüntü elde ettik ve burayı tamamlamış olduk. Diğer kola doğru yine haroşa örerek geliyorum. Kol ayrımına geldim. Buradaki artırma ilmeğini de beden kısmına bırakıyorum. Sadece koldaki ilmekleri örerek diğer artırma ilmeğine geliyorum. Bunu da arka ayrıma bırakıyorum. Burada yapmış olduğumuz işlemleri tekrarlayarak bu kolu da aynı şekilde bitirip tamamlıyoruz. Videoyu geriye alıp işlemleri tekrar edebilirsiniz arkadaşlar. Diğer kolu da tamamlayalım. Diğer kolu da tamamladım. Kalan arka ayrımı örerek bu sırayı tamamlıyorum. Sırayı tamamladım. Şimdilik robamızın görüntüsü bu şekilde. Arka yüzde tüm ilmeklerimi bu şekilde haroşa örmeye devam ediyorum. Ön yüzde de bu kol altından sonra toplamda 4 haroşa çizgisi olana dek örelim tüm ilmeklerimizi. Kol kısmından sonra şişimdeki 124 ilmeği toplamda 4 haroşa sırası örmüş oldum. Şu şekilde haroşa çizgilerini sayıyoruz. Ön yüzdeyim. Öreceğimiz sırada bu kısımda yapmış olduğumuz gibi ajur başlatıyoruz. Ve ajurumuzu örerken de artırmalarımız olacak. Baştaki ilmeğimi aldım. Sayarak 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Ardından 1, hatta bu kısımdan başlayalım. 4 ilmek sonrasında 1 doluyorum. 1 kesiyorum. Sonrasından dibinden bir tane gizli artırma yaptım. 1 ilmek ördüm. Ardından 1 doladım. İkinci ilmeğimi ördüm. Yani bu kısımdaki işlemi aynı şekilde devam ettiriyoruz. Aralarda 2 ilmek var. Fakat 2 tane de artırıyoruz. 4 ilmek oluyor. Tekrar doladım. 1 ilmek kestim. Hemen bir tane artırma yaptım. 1 ördüm. 1 artırma. İkinci ilmeğimi ördüm. Doladım. 1 kestim. 1 artırıyorum. 1 örüyorum. Tekrar 1 artırdım. İkinci ilmeğimi ördüm. Doladım. 1 ilmek kestim. Gizli artırma yaptım. 1 ilmek ördüm. Tekrar gizli artırma yaptım. İkinci ilmeğimi ördüm. Doladım. 1 kestim. 1 artırdım. 1 ördüm. 1 artırdım. İkinci ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. 1 ilmek kestim. Gizli artırma yaptım. 1 ördüm. 1 artırdım.
ikinci ilmeğimi ördüm. Doladım. Bir kestim. Bir artırdım. Birinci ilmeğimi ördüm. Bir artırdım. İkinci ilmeği ördüm. Ardından doluyorum ve tekrar ediyorum. Bir dola, bir kez, bir artır, bir ör, bir artır, ikinci ilmeği ör. Tekrar dola, bir kez, bir artır, bir ör, bir artır, ikinci ilmeği ör. Bir dola, bir kez, bir artır, bir ör, bir artır, ikinci ilmeği ör. Bu şekilde devam ediyoruz. Devam ederek sıranın sonuna doğru geldim. Son olarak işlemi aynı şekilde uyguladım. 5 ilmeğim kaldı. Burada bir ilmeği daha örüyorum. 4 ilmeğim kalmış oluyor. Sıra başında da 4 ilmek örerek başlamıştık. Şimdi burada ilik kısmının birleştirmesini yapacağız. Ardından beden kısmına geçiyoruz. İlk önce bu şişteki ilmeklerimi bir tığ veya şişe alabiliriz bu şekilde. Şöyle üst üste getirip bu kısmı birleştiriyoruz. İlk önce tığımdaki bir ilmeğe, ardından hemen arkasındaki bu ilmeğe şişimi geçiriyorum. Şöyle ikisini birlikte ilk önce alayım ve birlikte örüyorum. Ardından aynı şekilde ikinci ilmeği de ikisini birlikte örüp çıkarıyorum. Üçüncü ilmeğim ve 4. Birleştirme işlemi de tamamlandı. Örgümüze devam ediyoruz. Şöyle kol altındaki ilmeğimizi hizalayalım ve o kısma kadar buradaki ilmeklerimizi düz örerek gelelim. Yine doladığımız ilmekleri de bu şekilde yandan şişimizi geçiriyoruz ve düz örüyoruz. Birleştirdiğim son ilmekten sonra 43 ilmek örerek geldim. Şimdi bu kısımdan geri dönüyorum. Dönüyorum ve buradan itibaren tüm ilmeklerimi ters örerek bu kısma kadar geliyorum. Bu parçada sadece bir sıra fazlalığımız oluyor. Bu da çok sorun teşkil eden bir durum değil. Modeli bozacak bir unsur değil. Devam edelim. Arka yüzde şu birleştirme kısmına geçelim. Arka yüzde bu artırmış olduğumuz ilmekleri de yine bu şekilde çapraz şişimi geçirip ters örüyorum.
Arka yüzde kol altına kadar geldim. Şimdi buradan dönüyorum. Dilerseniz bu kısma bir işaret takın. Bir kaydırma olmasın. Devam ediyorum. Bu şekilde tüm ilmeklerimi düz örerek bu sırayı tamamlayalım ve bu kısma gelelim. Geldikten sonra da buradan tekrar arka yüze dönüp arka yüzü örelim. Bu şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek etek kısmını uzatalım, devam edelim. Elbisenin etek kısmını ilerlettim. Ajur sırasından sonra arka yüzden bu kısımdan itibaren sayacak olursak 50 sıra ördüm, ön yüzdeyim. Şimdi etek ucundaki modeli başlatıyoruz. Model kurulumuna geçmeden önce birkaç ilmek fazlalığımız var. Başta ve sonda ilmek eksiltmesi uygulayacağız. Baştaki 2 ilmeğimi birlikte örerek kestim ve aynı şekilde bir ilmek daha kestim. Modelimize başlayalım. Bunlar başta modelimizin devamında kenar ilmeği olarak 2 ilmek devam edecek. Bunları bu şekilde sayıyoruz. Modele katmıyoruz. Başlayalım. Burada yarım model uygulayarak başlıyoruz. 1 2 3 defa ilmek kestik. Ardından bir doluyoruz. 1 doladık, 2 doladık, 3 doladık, 4 doladık, 5 son olarak doluyorum, 6 defa doluyoruz. Sonrasında eksiltmelere geçiyoruz. Son doladıktan sonra 1 2 3 4 5 6 defa ilmek kestik. Sadece bu kenar kısımda 3 defa ilmek kesiyoruz. Bir de sonda 6 kez ilmek kestikten sonra dolamaya başlıyoruz. 6 defada da dolayarak örüyoruz. Doladım 1, doladım 2, doladım 3, doladım 4, doladım 5, doladım 6. Şu şekilde sayabiliriz doladığımız ilmekleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kesme işlemine hemen geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 defa ilmek kestik. Şimdi artırma kısmına geçiyoruz. Doladım 1, doladım 2, doladım 3, doladım 4, doladım 5, doladım 6. İlmek kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 defa ilmek kestim. Doladım 1, doladım 2, doladım 3, doladım 4, doladım 5, doladım ve ilmek kesmeye başlıyorum. 6 defa dolayarak artırdım. 1 2 3 4 5 6. 6 defa ilmek kestim. 6 defa artırıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 defa da kesiyoruz.
Bu şekilde işlemleri tekrarlayarak devam edelim. Sıra sonunda son kez 6 defa dolayarak artırdım. Şimdi başta yaptığımız gibi sonda da sadece 3 defa kesme işlemi uyguluyoruz. 1 2 3. Başta ilmek kesmiştik. Onu da uygulayalım. Kenar ilmeği olarak 1. Burada da 3 ilmeğimiz kalmış. Bunların da üçünü birlikte örerek kestim. Şimdi bu 3 defa kestiğim modele dahil. Bu kenarda ilmek fazlalığımız için kestiğim ilmekler. Arka yüzde bir işlem uygulamadan sadece ilmeklerimizi örüyoruz. Bu arada ben ikinci yumağa geçtim. Bir işlem uygulamadan ilmeklerimizi ters örüyoruz arka yüzde. Sırayı tamamlayıp ön yüze geçelim. Ön yüze geçtim. Şimdi ön yüzde tüm ilmeklerimizi bir sıra düz örüyoruz. Arka yüzde de bir sıra ters. Tamamlayalım. Ön yüze geçip modelimizi tekrarlayalım. 2 sırayı da tamamladım. Modeli kurduktan sonra 3 sıra örmüş olduk. Şimdi aynı şekilde modeli tekrarlayalım. 1 2 ilmek kenar ilmeğini ördük. Sonrasında 1 2 3 defa ilmek kestik. Ardından 6 defa doluyorum. 1 2 3 4 5 6. Doladığımız ilmekleri sayalım. 1 2 3 4 5 6. 6 defa dolayarak ördüm. Şimdi son doladığım ilmekten sonra direkt kesmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 defa ilmek kestim. Sonrasında dolamaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6.'yı doladıktan sonra direkt kesmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. Dolamaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6'dan sonra kesmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. Ardından yine 6 defa dolayarak artırarak bir dola bir ör şeklinde devam ediyoruz. Sadece başta ve sonda 3 ilmek kesiyoruz. Yani 3 defa kesme işlemi uyguluyoruz. Modelimizin devamında 6 defa keserek 6 defa da artırarak devam ediyoruz. İlerletelim. Sıra sonuna geldim. Son olarak dolayarak ördüm. Dolamıştım. Ve kesme işlemine başlıyorum. 1 2 3. Sıra başında ve sonunda yarım model uyguluyoruz. Sadece 3 defa kesme işlemi uyguluyoruz. Kalan 2 ilmeğimde kenar ilmeği arka yüze geçiyorum. Arka yüzde tüm ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Ön yüze geçtiğimde de yine bir sıra düz örgü, arka yüzde de bir sıra ters örgü. Modelden sonra 3 sıra örmüş oluyorum bu kısımda yapmış olduğumuz gibi. Ardından aynı işlemleri tekrarlayarak modeli 3. defa örüyoruz. 2 ilmeğimiz kenar ilmeği, ardından 3 defa kesme yapıyoruz. Sonrasında bir dola bir ör şeklinde 6 defa dolayarak artırıyoruz. Sonrasında da 6 defa keserek devam ediyoruz
ve 6 defa dolayarak artırarak. 2 model sırası ördük. 2 model sırası daha örüp devam edelim. Örgümü ilerlettim. Şöyle bir modelin kurulumundan itibaren nasıl ilerlemişiz kısaca anlatmak istiyorum. Modelimiz 17 ve 17'nin katları üzerine kurulan bir model. Bunu hesapladığımızda şişimizde 4 ilmek fazlalığımız var. Kenar ilmeklerimiz haricinde. Şöyle bir ben de başta ve sonda ikişer ilmek kesmeyi uygun buldum. Bu kesmiş olduğumuz ilmekler modeli bozmaz veya bir farklılık sağlamıyor. Çünkü burada genişleyen bir model olduğu için orada kesilme de olsa o kısmı kapatıyor. Şimdi modelimizi nasıl kurduk? Başta dediğim gibi 2 ilmek kestim. Ardından modeli kurmaya başladım. Başta ve sonda yarım model uyguluyorduk. Bu 6 kestiğimiz kısmı 3 şeklinde uyguladık. Sadece ilk sırada fazla olan ilmeklerimizi kestikten sonra 2 ilmeği model için 3 ilmek kestik. Ardından bir dola, bir ör şeklinde 6 tane ilmek artırdık. Sonrasında 6 ilmek kes, ardından bir dola, bir ör, 6 ilmek artırdık. Bu şekilde devam ettik. Sıra sonuna geldiğimde yine 3 ilmek kestim ve yarım olarak modeli uyguladım. Bunun haricinde de bu kenarda da 2 ilmek kestim fazla olan ilmeğimi. Başta ve sonda ikişer ilmek kestim. Sadece bu sırada. Ardından arka yüzde ters, ön yüzde düz, tekrar arka yüzde ters ördüm 3 sıra. Ön yüze geldiğimde modeli tekrarladım. Şöyle kenar ilmeklerini 2 ilmeği ördükten sonra 3 defa kestim. 6 defa artırdım. Sonrasında da 6 kesip 6 artırdım. Sıra sonunda da 3 kesip kalan 2 kenar ilmeğini örüp model sırasını tamamladım. Ve 3 sırada bir aynı şekilde 2 defa daha modeli anlattığım şekilde tekrarladım. Model sırasından sonra da arka yüzü ördüm, ön yüzü ördüm ve arka yüze geçtim. Arka yüzde haroşa başlatıyoruz etek ucu için. Arka yüzde haroşa örmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi ön yüzde ilk haroşa çizgimiz oluştu. Haroşa örerek toplamda 3 haroşa çizgisine tamamlayalım. Ardından ilmeklerimizi kapatalım. İlmeklerimi 3 haroşa çizgisi örüp kapattım. İpimi biraz uzunca tutup kestim. Şimdi yan dikişini yapıyoruz. En uç kısma ilk önce bir sabitleme yapalım. Şu şekilde alt taraftan çıkalım ve arkada sabitleyelim. Düğüm atarak. Şimdi ön yüze bu kısımdan çıkıyorum. Ardından bu kenar tırtıklarından karşılıklı alıyorum. Sonrasında ipimi çekip düzeltiyorum bu kısmı. Düz örgü kısmına geçtim. Burada da şu şekilde 1-2 kenar ilmeklerimiz var. Görünen bu boşluklardan dikişlerimizi yapıyoruz. Ve aynı şekilde karşılığı olan yere de batıyorum.
Tekrarlayalım. İlerledikçe ipimizi çekip bu kısmı düzenliyoruz. Bu kısma kadar dikişimizi yapalım. Dikiş kısmını tamamladım. Kol içinde bir bağcık hazırladım ve bu şekilde geçirdim. Diğerini birlikte geçirelim. Zincir çektim. Toplamda 80 tane. Ölçü olarak da 50 santim. Bu şekilde ikiye katlıyoruz. Kol kısmını ve bu kısımdan ve diğer kısımdan uçları çıkacak şekilde bağcığımızı geçiriyoruz. Bu kısma geldiğimizde bir tığ yardımıyla bu aradaki boşluktan evet, karşılığı olan kısımdan çıktım. Şöyle uçları eşitliyorum ve büzdürerek buranın formunu veriyorum. Buradaki genişliği dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ardından bağlayarak burada bir fiyonk oluşturuyorum. Sonrasında bu uçtaki ipliklerimi iyice çekiyorum ve fazla olan kısımlarını biraz pay bırakarak kesiyorum. Evet, kolların bu şekilde bağcığını tamamladık. Şimdi beden kısmındaki bağcağa geçiyoruz. Robanın altındaki. Tığ numaram 3. Şöyle ilk önce sıkılıyorum. Sonrasında elimi gevşek tutarak zincir çekmeye başlıyorum. Zincirimi tamamladım. Şöyle uç kısmında iyice sıkılayarak kestim. Ölçüsü 100 santim kadar. Şimdi şu kısımlardan çıkacak şekilde iki uç bağcığımızı geçirmeye başlayalım. Bağcığı geçirdim, düğmelerini de ekledim ve modelimiz hazır. Çok şirin bir elbise oldu. Benimle birlikte bu modeli deneyip ördüğünüz için teşekkür ederim. Model ile ilgili tüm yorumlarınızı da yorum kısmına bırakın lütfen. Videomu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki modelde görüşene dek sevgiyle kalın.